Ben tamamıyla içimden gelerek bir şey yapıyorum arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz, derse giriyorsunuz. Heyecanlandım. Bana bir haber ediyorsunuz, bir alo diyorsunuz. Her gelen öğrenciye ben 20.000 yen para vereceğim. Tamamıyla benim içimden gelen bir şey. Öğrenci kardeşlerimize nereden geliyorsa, bak bu Türk olur, Azeri olur, nereden olursa olsun böyle yapan biri yok. Benim sadece böyle bir tuz gibi düşünün. Çorbada tuz misali. Yeni videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün çok güzel, beni heyecanlandıran bir videonun başlangıcını yapmak üzere Tokyo'da bir okulun önüne geldik. Ama hangi okul? Seneler önce Japonca öğrenmek için geldiğim bir okul, Human Akademi. Bugün hem beni heyecanlandıran hem de sizleri de böyle maddi manevi heyecanlandıracak bir videonun başlangıcını yapıyoruz. Videoyu sonuna kadar izleyin. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. İçi dolu dolu bir video olacak arkadaşlar. Misafirlerim var, Japonca öğretmenimiz var, konuklarımız var. Biraz yerimde duramıyorum. Bugün iki tane hemen girişte konuğum var. Maşallah sohbet muhabbet. Bugünkü konuğum Japonca Human Akademi'nin olmazsa olmaz konuğu Ayşe Hanım. Merhabalar. Diğer konumuz da Japonca öğretmenimiz Nagase Hanım. Nagase Hanım da Konnichiwa. hoş geldi. Konnichiwa. Nagase-san da bugün bize yardımcı olacak. Hediyelerimi vermem lazım. Japonla buluşmadan önce olmazsa olmaz nedir Ayşe Hanım? Omiyegeler. Evet. Şu omiyege Ayşe Hanım'ın. Bu da genel olarak okula. Hocam bunu herkes yesin. Bunu size ortaklaşa verin beraber. Temel atma töreni gibi oldu. Japonca öğretmeni olarak çalışan Nagase hocamıza bugün sorularımız var. Sizlerden gelen soruları böyle bir toparladım. Sokakların içinde gezeceğiz, okula gideceğiz. Fakat okulda ben bugün çekim yapmak istiyordum ama bugün sınav varmış. Evet. Bu bina Human Akademi'nin ek binası değil mi? Evet, Tokyo burası. Okulumuzun ek binası burası. Geçen sefer geldiğiniz binanın 5, 6 ve 7. katı bizim okulun. Bu binanın da 2, 3 ve 4. katı bizim binanın. Toplamda 6 kat var aslında Tokyo'da. Osaka'da Bayağı da aynı büyük. şekilde bir ek binamız var, bir de ana binamız var. 2 binayla beraber hizmet veriyoruz. Dışarıdan bakıldığında küçük gibi gözüküyor ama kaç kişi yana vardı doğru burada? Gidiyor. Şu anda kaç kişi var içeride? Tokyo'da toplam öğrenci kapasitemiz 2400 kadar. Yarısı burada diyebilirim. Yani 1000-1200 kadar öğrenci var burada. Şu anda burada 1000 kişi var. Evet. Maşallah. Şu anda yok. Şöyle söyleyeyim. Yok mu? Sabahçı öğrenci oldukları için o da yarı yarıya bölünüyor. O da yarı Bir yarıya. 500-600 kişi var diyebiliriz. 500-600 kişi Evet. tamam. Türkler içeride mi? Türklerden de var. Az Var mı? önce hazırlık yaparken birkaç kişiyle denk geldik. Onlarla da konuşacağız, sohbet edeceğiz müsait olanlarla. Nagase hocamızın zamanı biraz kısıtlı, derse girecek. Türk öğrencilerin sınıfına giriyor değil mi? はい、あります。 Evet. Sınıfına giriyor. Nasıl? Durumları nasıl şu anda? Nasıl gidiyor? 今トルコの学生さん教えてますか？今は一人二人ぐらい。はい。状況はどうですか？状況は他の学生と比べて結構日本語を話すのが上手な学生も結構いるので助かってます。 Şu anki sınıfında da 1-2 kişi varmış. Az önce konuştuk biz size videonun içinde yok ama şey dedi, orta seviye bir sınıfa öğretiyormuş şu anda. Sınıfında 1-2 tane Türk varmış. Diğer öğrencilerle kıyasladığınız zaman daha çok konuşabildikleri için yardımcı oluyorlar bana sınıfta dedi. Aa ne güzel. Burada seviyelerine göre sınıf var değil mi? Evet doğru. Seviye 6. vardı. 6 tane. En yukarısı 6 mı oluyor? En yukarısı 6 6 evet. oluyor. En aşağısı 1. 1. Aslında 0 da diyebilirsiniz. Çünkü hiçbir şey bilmeden de gelenler oluyor. Ben buraya ilk geldiğimde benim zamanımda yanlış hatırlamıyorsam 4 tane sınıf vardı, ayrılmıştı. Hoca beni bir zaman sonra en altı almıştı tabii çalışmadığım için. Ama orada da ders dönüyor. Orada da dersler oluyor böyle gırgır şamata, hadi gidelim eğlenelim ortamı yok. Seviyelerine göre ayrılıyor. Yani biri Japonca biliyor, biri Japonca bilmiyor. İkisini aynı yere koymuyorlar. Evet. 2 tane sınav yapıyoruz öğrenciler gelmeden önce. Biri yazılı, biri sözlü oluyor. İkisinin ortalamasına göre bir sınıftan başlıyorsunuz. Sınavın sonucunda sınıftaki durumunuza göre de karar veriyor öğretmen. O yüzden Anladım. hani yanlış bir sınıftaysanız en fazla 3 ay kalırsınız orada. Hoca anlıyor zaten. Hocam beni anlıyormuş gibi, Türk biriyle konuşuyormuşum gibi ya. トルコの人と話してるかのように分かっている Genel かのよう olarak に biraz hafiften şey benziyor, biraz yüz ち benziyor ょっ ama と değil 似て mi? ると顔が。 あ、本当ですか。 Çok. Nerede diyelim? Nevşehir mi? Sizin oralar mı? Siz nerede? Ben Kütahyalıyım. O tarafta. Japonca öğrenmek isteyen biri için en etkili yöntem nedir? 日本語を学びたいという方にはおすすめの方法、勉強方法とか何ですか？そうですね。やっぱりトルコの学生になってくるとやっぱ漢字は苦手になってくるので、漢字をきちんと読んだりとか書いたりする練習もそうなんですけど、あとは日本で生活する中でたくさんの日本人とこうコンビニの店員とかでもいいので、少しずつ会話する機会を増やしていったらいいんじゃないかなと思います。 Özellikle Türkiye'den gelen öğrenciler için en çok zorlandıkları konu kanjiler, bu Çince karakterler. Onları okuyabilecekleri, yazabilecekleri şekilde alıştırma yapmalarını tavsiye ederim. Onun dışında en büyük tavsiyem
bulduğunuz bütün Japonlarla, yani bu kasiyer falan da olabilir marketteki, hepsiyle konuşmaya çalışın bir şekilde, diyalog kurmaya çalışın. Okulda öğrendiklerinizi onlara da aktarın, bir şekilde kullanın dedi. コミュニケーションを日本人と取っていくことで、日本で生活したりとか日本でのそれこそマナーとかにも慣れてくると思うので、 Önerebileceğim en iyi tavsiye Japonlarla konuşmaları, yine az önceki gibi Japon arkadaş edinsinler. Çok fazla konuşamasalar bile, yani kafasını gözünü yararak da olur, mutlaka bildikleri her şeyi konuşmaya çalışsınlar Japonlarla. Öyle yaparsanız hem Japon kültürüne de daha hızlı uyum sağlarsınız, hem Japoncayı daha hızlı öğrenirsiniz dedi. Bumun Akademi ile sağ olsun Ayşe Hanım da bayağı yardımcı oldu. Güzel bir anlaşma yaptık. Öyle birden fazla video çekeceğiz. Güzel içerikler yapacağız. Belki Nagase hocamı diğer videolarda da görebiliriz valla. Ben de az önce dedim belki bir ders videosu çekeriz, oraya da sizi alırız diye. Vallahi Olur dedi. güzel. Anime olayına geleceğim. Animelerden öğrenebilir miyiz Japonca? あ、そうですね。多分カジュアルな日本語にはなると思うんですけど、やばいとかそういう、あとリアクションとか擬音語とかそういうことは学べるかなと思います。 Spesifik olarak tam Japonca öğrenebilirler mi bilmiyorum ama konuşma dili, basit konuşmalar, günlük konuşmayı öğrenebilirler. Bir tık kaba olabilir dedi. Kaba kelimeleri öğrenebilirler dedi. Kaba olabilir. Evet. Peki şöyle diyeyim. Ben şunu demek istiyorum. Mesela buradan şimdi kombiniye gideceğim. Saygı, keigo dediğimiz o saygı biçiminde söylenmiş versiyonu, bir de anime versiyonunu söyleyebilir miyiz? ここからコンビニへ行きます。アニメだとここからコンビニ行くよとか。 Kokara kombini ikimas. ここから Diğeri? コンビニへ行きます。ここからコンビニ行くよ。 Yıkıyor. Bir sonraki Yumun Akademi'de yapacağımız videolarda bunun da eğlenceli, güzel halini göstereceğim arkadaşlar. Aranızda böyle sohbet falan ettiğinizi düşünün. Ne sorabilirsiniz? トルコの学生さんに教えているとき、はい大変なことはありますか？大変なことはやっぱり漢字ですかね、トルコの学生に限らずではあるんですけれど、でもやっぱり漢字が読めない書けないってなってくると何もこう伝わらなかったり、 Türk öğrencileri öğretirken zorlandığınız şeyler var mı diye sordum. En çok kanjileri öğretirken zorlanıyorum dedi. Yani sadece Türkiye'den gelen öğrenciler değil, kendi ülkesinde kanji olmayan öğrencilerin çoğu aynı şekilde oluyor ama özellikle Türk öğrencilerin konuşması çok hızlı ilerlediği için aradaki o uçurum çok hızlı bir şekilde açılıyormuş. Hani konuşabiliyorum, dinlediğimi anlayabiliyorum ama kanji bilmediğim için bir türlü ilerlemiyor Japonca kısmına geliyoruz. Oradan sonrasında biraz zorlandıkları için ben de kanji ne kadar zor diye düşünüyorum her gün dedi. Öğrencilere sağladığı avantajlar nedir? つなぐ日本語を使ってこう日本語を使って何ができるようになるかっていうところを重きを置いて授業をしているので、 Human Academy için bizim kendi ders kitabımız var orijinal. Bir kere onu kullanıyoruz. En büyük farklarımızdan bir tanesi bu. İkinci olarak da diğer dil okullarında genelde gramer üzerine, yani dil bilgisi üzerine Japonca öğretilirken bizim okulumuzda daha ziyade günlük hayatta kullanabileceğiniz, yani sınıfta öğrendiniz, gerçek hayata gittiniz ve kullanabiliyorsunuz gibi bir Japonca öğretiyorlar. Aa, ne O güzel. yüzden konuşmanız, kullanmanız daha rahat oluyordu. Burada kaç tane Türk vardı şu anda bu okulda? Ayşe Hanım. Tokyo'da 60'ın üzerinde öğrencimiz var. Osaka'da da 20 kadar öğrencimiz var. Toplam 80'in üzeri gibi düşünebiliriz. Maşallah bayağı bir gelen giden olmuş buralara. Evet, şu an aktif olarak eğitim görenler bunlar. Arka tarafta da kameranın arkasında da bir tane okulda çalışan bir tane hanımefendi var. Bizi mi gözetliyor? Yok, Bizi gözetliyor. videoya çıkmamaya Abi çalışıyor. gelin. Tamam. Gelin. Ya o da hani ne olduğu bittiğiyle alakalı Evet. tam Japon bürokrasisi. Aylar sürdü ya. Anlatamam size. Okulla ilgili anlaşmalar, onlar bunlar vesaire. Japon bürokrasisi biraz Yavaş. net kelimeyi aldık diyebilirim. Bayağı bir öğrenci buralarda part time olarak çalışıyordu değil mi? そうですね、たくさんいますね。特に深夜にアルバイトしてる学生も多いと思います。 Geceleri çalışan öğrenciler de çok fazlaymış. Onların saatlik ücreti daha fazla olduğu için. Peki burada öğrenci olarak okula gelenlerin genellikle buralarda hangi işlerde çalışıyor? Bir de tavsiyesi var mı? Hani şu işlerde çalışılırsa daha iyi olur diye. 多い職業としてはやっぱりコンビニだったり、あとはファストフードってマクドナルドとかもいるかなと思います。仕事がいいのかっていうところに関してやっぱりそのファストフード店とかコンビニだとお客様と話す機会がやっぱりたくさんあると思うので、 Eğitim gören öğrencilerden çoğu işte kombinilerde, kargo firmalarında, fast food firmalarında çalışıyorlarmış. McDonald's falan da dedi, oradan belki duymuşsunuzdur. Ben de eğer çalışacaklarsa yarı zamanlı olarak Japonlarla haliyle iletişim kurabilecekleri bir iş yapmalarını önermem gerektiği için yine kombini veya fast food firmalarında çalışmalarını öneririm. Çünkü istemeseler de hem Japonlarla iletişim kurmak zorunda kalıyorlar, o şekilde öğreniyorlar. Hem de etrafta sürekli kanji olduğu için gözüyle de öğrenme yapabiliyorlar dedi. Peki burada 28 saat sınırı var değil mi? Bir de tatil günlerinde 40 demiştiniz. saate kadar, evet. 40 saate kadar tatil günleri ise Japonya'da 40 saate kadar çıkıyor. Kontrolü nasıl oluyor?
Aslında çalıştığınız firma siz ve göçmenlik bürosu arasında oluyor. Tabii ki okuldan da kontrol ediyoruz ama siz bize söylemediğiniz sürece bizim bilmemiz çok mümkün değil. O yüzden çalıştığınız firma sizi çalıştırdığı için vergi ödüyor haliyle. O yüzden sizi ne kadar çok çalıştırırsa o kadar fazla vergi vermesi lazım. Size maaş da verdiği için. O şekilde kontrol ediyorlar. Nereli? Japonya neresinde? Doko şushин desu ka? 茨城県出身です。 Ibaraki. Aa, Ibaraki. 知ってますか？私は東京から茨城まで自転車で行きました。自転車で。すごいです Benim ね。 tabii Japonya bisikletle gezdiğimi bilmiyor. Bir şok daha yapayım mı? Söyleyin bisikletle Japonya'yı gez diye, bana nasıl şaşıracak ve gelecek şimdi. 自転車で日本を一周回った。ああ、すごいですね。 Sübüt. すごい。 Hokkaidoまで、その後九州。ああ、体力が。 Ve tam o istediğim V'yi alamadım ama Nagase hocamla diğer videolar için böyle bir anlaşma yapalım ya. 長瀬先生も YouTube にはいその動画が載りますので、はいこれからの協力もお願いします。わかりました。はい、喜んで。 Tabii ki sevinerek yardımcı olurum dedi. Okulun içerisine bir girelim. Sınıfların olduğu yer değil mi burası? Biraz işleyişi göstermek istiyorum. Diğer ki Human Akademi Japonca okulu videolarında devam edeceğiz. Nagase hocamıza burada veda ediyoruz. Diğer videolarda sözünü aldım. Vallahi kontrata yazdım Nagase hocamın adını, buluşacağız. 会いました。で、先ほど約束はもう覚えてますので、次の動画もお願いしますと。 Sonraki video sözünü aldım vallahi. Arigatou あり gozaimasu. がとうございました。 Maşallah. Sınavdalar şu anda. Her sınıfta dolu ha. Evet. Genelde burada olan öğrencilerin milliyetleri ne oluyor? Tokyo okulu için söyleyecek olursam daha çok Japonya civarından öğrenci geliyor. Yani Çin olabilir, Kore olabilir, Filipinler olabilir, Vietnam olabilir. Doğal O olarak. taraflardan öğrencimiz daha çok. Ama Osaka okulu için söyleyecek olursam genelde Amerikalı ve Avrupalı öğrenciler Osaka tarafını tercih ediyor. Neden bilmiyorum. Orası daha eğlenceli geliyor herhalde onlara. Daha rahat. Osaka, Evet. Japonya'nın, Tokyo'nun biraz daha rahat versiyonu. Bir de Evet. Kobe'de var. Evet, değil mi? Kobe'de var. Nagoya'da var. Ee, Fukuoka'da var. Evet var. Maşallah. Öğrenci vizesi için yardımcı olabildiğimiz Osaka, Tokyo ve Kobe şu an için. Ama Kobe'nin kontenjanı 100 kişi sadece. O yüzden hemen doluyor. Şu an bir Türk öğrencimiz yok Kobe'de. Sağdan soldan böyle değişik kafalar çıkıyor sınıfların içerisinden. Oğlum derse girin lan, ne yapıyorsunuz burada? Videonun altına bıraktığım linke tıkladığınızda bana özel Human Akademi'nin şey yaptığı bir link, sağladığı bir link. Ona tıklayıp gelirseniz uzun dönem için sadece Tokyo ve Osaka. Evet. Öğrenci vizesi için yardımcı oluyor Human Akademi. Mikrodalga. Mikrodalga mı? Öğlen Allah yemeklerini getiriyorlar öğrenciler. Burada ısıtıp yiyorlar. Allah. Jido Hanbaiki de var burada. Evet. Burada 10 yen 20 yen daha düşük burada. Belki okul indirimi yapıyor olabilirler. Fuji Dağı'nın tepesine bile gitseniz bunları Evet, her yerde görebiliyorsunuz. Sınav çözüyor Sınav çocuklar. oluyor, sınav. Evet. Bayağı kalabalık ya. Bu bir de bir okul yani. Bunun gibi burada bir sürü okul Evet, var çok değil mi? var. Human Çok fazla Akademi dil gibi. okulu Çok var. fazla dil okulu var bu bölgede. Bu labirent gibi ya, maşallah. Evet. Şu taraftan Bunların sınavları bitmiş arkadaşlar. burası. Labirent gibi okul yapmıştı. Ah, elektrik ya. Burada bir elektrik çarptı beni. Çay kahve bir şey içer misiniz? Teşekkürler, sağ olun. Bu videoda özellikle en baştan yani Türkiye'de Japonya'ya ilgisi olan birisinin ta Japonya'ya kadar bu okula kadar uzanan serüveniyle başlamak istiyorum. Diğer videolarda daha böyle giriş gelişme olacağı için, birden fazla video yapacağımız için bu video daha böyle temel arkadaşlar. Azerbaycan'dan da bayağı bana yazan var. Hatta geçen biri beni gördü. Azeri, Türkmen arkadaşlar sokakta gördü. Bayağı fotoğraf çektik. Bayağı da izleniyor o taraflardan. Da selam olsun. Oralardan da bağlantıyı tıklayıp gelirseniz videonun sonuna kadar izleyin. Sürpriz videonun sonunda. Ayşe Hanım'a önden bir soruları atmıştım maşallah. Japon hazırlığı yapmış Ayşe Hanım. Türkiye'den Japonya'ya öğrenci olarak gelmek isteyen biri için ilk adım ne olmalı? Kayıt süreci nasıl işliyor diye ilk sorumuzla başlayalım. Şimdi bu videodan eğer geleceklerse zaten sizin aşağıya koyduğunuz link üzerinden gelmeleri lazım. Linke tıklarsanız oradan ben başvurunuzu alacağım. Sonra direkt benimle zaten iletişim kuracaksınız. Öncesinde bir online görüşme yapıyoruz. Online görüşmenin sonucunda eğer karşılıklı olarak anlaşabilirsek 27.500 yen kadar bir kayıt ücretimiz var. Siz Türk lirasıyla isterseniz yazın videoya ama kur sürekli değiştiği için yen üzerinden söylüyorum maalesef. Bu 27.500 yeni siz ödedikten sonra hangi döneme kayıt olmak istiyorsanız ben o dönem için kaydınızı alıyorum. Sonrasında bir belge hazırlığına başlıyoruz. Bu belgelerin hazırlanması da güncel olması gerektiği için ben size bir gün veriyorum. Şu günden itibaren hazırlayın şeklinde. Sonrasında ilk
belgelerinizi hazırladıktan sonra bana e-mail üzerinden gönderiyorsunuz. E-mail üzerinden gönderdiğiniz belgeleri ben önce kontrol ediyorum. Size geri dönüş sağlıyorum. Son haline getirdiğimiz belgeleri de Türkiye'den Japonya'ya postalıyorsunuz. Postalarken PTT falan da kullanabilirsiniz bu arada. Çok soru geliyor neyle göndereyim diye ama en uygun fiyatlı PTT bildiğim kadarıyla oradan gönderebilirsiniz. Hiçbir sorun olmaz. Sonrasında sizin gönderdiğiniz belgeleri ben burada düzenliyorum. Bir dosya haline getiriyorum. O dosyayı buradaki göçmenlik bürosuna teslim ediyoruz. Başvuruda bulunduğumuz göçmenlik bürosundan çıkacak olan belgenin adı İngilizce COE olarak geçiyor. Uygunluk belgesi diye çeviriyoruz biz Türkçe'ye. Bu belgenin çıkışı biz belgeleri teslim ettikten yaklaşık 2-3 ay kadar sonra oluyor. Yani aslında siz belgeleri okula teslim ettikten sonra yaklaşık bir 3 ay kadar sadece bekliyorsunuz. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. O yüzden süreç biraz uzun sürüyor maalesef. Okula hangi ayda başlamak için başvurduysanız genelde o aydan 1,5-2 ay kadar öncesinde sonuçlar belli oluyor. COE belgesini aldıysanız bu sefer ilk 6 ayın veya ilk 1 yılın okul ücretini ödemeniz gerekiyor. Siz bu ücreti ödedikten sonra ben size e-mail üzerinden gerekli belgeleri gönderiyorum. O belgelerle beraber Türkiye'de İstanbul'daki konsolosluktan veya Ankara'daki büyükelçilikten gidip vizenizi alıyorsunuz. Vize alma süreci yaklaşık bir hafta 10 gün kadar sürüyor. Çok aşırı uzun bir süreç değil. Bizi asıl bekleten maalesef COE'nin yani bu göçmenlik bürosundan, Japonya'dan çıkan belge. O belgeniz çıktıktan sonra şimdiye kadar yani COE belgesi, uygunluk belgesi çıkıp da vizesi çıkmayan kimse olmadı Türkiye'den başvuran. Yani COE belgem çıktıysa vizeyi alacağım diye düşünebilirsiniz. Verdiğiniz her belgeye dikkat etmeniz lazım. Yani en ufak bir şey, mesela şey bile oldu. Doğum belgesi vermiş öğrenci. Doğum belgesinde babasının yaşını yanlış yazmışlar. Oradaki yaşla başvuru formundaki yaş tutmuyor diye vermediler vizesini. Allah Allah. Belge güvenilir değil diye. O yüzden her şeye dikkat etmeniz lazım. Şöyle söyleyeyim, Avrupa'da falan daha da zor vize almak. Orada banka hesabınıza ipotek koymanızı istiyorlar. Yani göstermeniz yetmiyor. O banka hesabındaki paraya dokunamıyorsunuz vize çıkana kadar. Burada öyle bir şey yapmıyorlar. Soran öğrenciler oluyor. Banka belgelerini göstermeniz yeterli. Sadece Türkiye'den değil, bu videoyu izleyen yabancı olup da Alman, buradan İhlibedih değil ya, bir dakika. Almanya'dan da bayağı izleyen var. Alman olur, Amerikalı olur, İngiliz, Fransız olur. Bağlantıya tıklayıp gelirlerse sona kadar izleyin arkadaşlar. Sizler için de ayrı bir maddi manevi bir desteğim olacak. Cempo kanalı international bir kanal oldu Ayşe. Evet. Türklere çıkan hazırladıkları belgelerle bir Alman'ın, Fransız'ın hazırladıkları belgeler aynı olmuyor. Farklı bir millettenseniz belge kısmına dikkat edin. Türklerle sizlerin belgeleri aynı değil. Onu da özellikle vurgulamak istedim. 4 yıllık üniversite mezunu değilseniz bir de Japonca belgesi alıyoruz. Bu Japonca belgesi 2 tane seçeneğiniz var. Birincisi JLPT diye bir sınav var. Türkiye'de de yılda 2 kere yapılıyor. Temmuz ve Aralık aylarında. İsterseniz kendi kendinize çalışıp bu JLPT sınavına girebilirsiniz. M5 belgesi almanız yeterli. İsterseniz de Türkiye'de veya Japonya'da herhangi bir okuldan online veya yüz yüze olarak 150 saatin üzerinde bir eğitim alabilirsiniz. Bu eğitim için yine biz yardımcı oluyoruz eğer isterseniz ama dediğim gibi yüz yüze eğitim de alabilirsiniz Türkiye'den. Herhangi bir farkı yok. Mezun değillerse, Evet. üniversite 4 yıllık üniversiteden mezun değillerse onu kesinlikle almaları gerekiyor. Herhangi bir yaş sınırı yok değil mi okulda herhangi bir okumak yaş için? sınırı yok. İlkokuldan da mezun olan gelebilir. Fakat 150 saati alması lazım. Evet. Zorunlu hal var. Onun dışındaki belgeler dediğim gibi daha ziyade sponsor belgeleri. Bunlar da sponsor mesela anneniz veya babanızsa nüfus kayıt örneği alıyoruz E-Devlet üzerinden ki aile olduğunuzu kanıtlayabilelim. Sponsorunuzun çalıştığı iş yerinden çalışma belgesi alıyoruz. SGK dökümünü de gönderebilirsiniz isterseniz yine E-Devlet'ten alacağınız. Maaş bordrolarını alıyoruz son 12 ay için. Bir de 1 yıllık banka hesap dökümü ve banka bakiye belgesi alıyoruz. Bu 1 yıllık banka hesap dökümünde giren çıkan bütün paraları görmemiz gerekiyor. Yani sadece birikim hesabı olduğu zaman sadece onu kullanamıyoruz. Hem maaşın girdiğini görmemiz lazım hem de birikim yapıldığını görmemiz lazım. O yüzden bazı öğrenciler mesela 3-4 tane banka hesabı gösteriyorlar. Herhangi bir problem olmaz. Hepsini gördüğümüz sürece sorun yok. Sadece belli miktar para göstermek yeterli olmuyor değil mi anladığım kadarıyla orada. Peki orada bir miktar var mı baktıkları? Hani şu kadar olursa iyi olur diyebileceğiniz bir miktar söyleyebilir misiniz? Göçmenlik bürosundakiler de memur olduğu için asla net bir şey söylemiyorlar tabii ki. Biz de o yüzden net bir şey söyleyemiyoruz ama genel olarak
olarak söyleyecek olursam 1 yıllık yaşam masrafınız ve 1 yıllık okul ücretinizin sponsorunuzun banka hesabında nakit olarak bulunması lazım. Nakitin altını çiziyorum çünkü bazen hani ev tapusu göstersem olur mu diyen oluyor. O şekilde alamıyoruz. Nakit bir şekilde banka hesabında olması lazım. Bu da yaklaşık olarak $10.000 ve üzeri bir miktara denk geliyor. Yani minimum $10.000 bir banka hesabına koymanız lazım ki vizenizi alırken çok fazla sorunla karşılaşmayın. Türk mantığı. Borç aldım, bankaya koydum, dökümünü aldım, getirdim, size verdim. Geçmişe de baktıkları için o sıkıntı olur mu? Oluyor şöyle, yani zaten Türkiye'de bankada birikim tutan çok az insan var. Haliyle parası olsa da olmasa da insanlar genelde bankada tutmuyor birikimlerini. O yüzden yani 10 öğrenci başvuruyorsa 8'i falan son anda koyuyor bankaya parayı. Eğer şu videoyu izliyorsanız ve gelmeyi düşünüyorsanız şimdiden bankaya parayı koyun. Onu söyleyeyim. Ne kadar erken koyarsanız o kadar iyi. Oldu da son anda koydunuz diyelim. Şimdi az önce belirttiğim gibi maaşın da geldiği hesabı görmemiz lazım olduğu için 10.000 lira maaşı vardır. Banka hesabında 1 milyon Türk lirası var. Şimdi senin bu 10.000 liralık gelirle 1 milyon Türk lirasını biriktirebilmen için çok uzun bir zaman geçmiş olması lazım. Bir de dolar mı olması lazım? Dolar olmasına gerek Lira yok. da Türk olabilir. lirası da olabilir. Ona Sadece tekabül etmesi evet, tekabül lazım. etmesi yeterli. Ama yine de dövizde tutmanızı tavsiye ederim. Çünkü Türk lirası çok oynadığı için sabit tutmak biraz zor oluyor. Bence de bir de dolar molar çıkıyor abi. Şimdi 10.000 dolar gösterirsin, Türk parasından getirirsin. Bir sene tuttun, Evet. çıkarsa 10.000 dolar biraz fazla para açıkçası Evet. Türkiye standartlarında. 10.000 dolar sadece vizeyi almak için gerekli olan miktar değil. Buraya geldikten sonra gerçekten... Biz lafınızı kestim. Bunu biz söyledik bu arada. Öyle Evet, bir evet. limit yok. Yani tutup Tabii, siz tabii. oraya 10.000 1 dolar falan koymayın. Aman diyeyim. Bu genel olarak Ayşe Hanım'ın bir gözlemi zaten. Senelerdir bu işle uğraştığı için. Tabii ki 10.000 dolardan daha fazla olursa ne hala, ama hani 10.000 dolar en az minimum olarak söylüyoruz. Şey gibi de değil, hani 10.000 doları koydum vizem garanti çıkacak gibi bir durum yok. Her şeye bakıyorlar. Az önce de bahsettiğimiz gelirin nereden geldiği, mesela miras geldiyse bazen öyle de oluyor. Araba satıyorlar, ev satıyorlar. Satış belgeleriyle beraber sunuyoruz ki bu paranın bir yerden borç alınmadığını kanıtlayabilelim. Buraya gelmek istiyorsanız 10.000 dolara gerçekten ihtiyacınız var. Çünkü Japonya maalesef ucuz bir yer değil. Zaten bu 10.000 doların neredeyse yarısı okul parasına gidecek. Geri kalanıyla burada geçinmeye çalışacaksınız. Haliyle daha az bir birikimle gelirseniz çok zorlanırsınız burada. Stresli olacaksınız, yeni bir ortama alışacaksınız, yeni bir dil öğrenmeye çalışacaksınız. Şey mi alacaksınız? Yok almayacağım. Fiyatı göstermeye çalış. 10.000 dolar kaç Japon yenine denk geliyor? 10.000 dolar 1.500.000 yen. Japonya standartlarında öyle aman aman bir para değil açıkçası. Bir de uzun dönem gelecekler için bu para bir süre sonra bitecek. Evet. Tabii kişinin yaşam standartına ve sen nasıl yaşadığına da bağlı ama çok büyük bir para değildir Japonya genelinde. Hadi bakalım. Türklerle bir buluşacağız. Onlara da sorun var. Bakalım ne yapıyorlar, ne ediyorlar? Merhaba. Merhaba. Beklettim merhaba. sizi. Hazırladınız Merhaba. mı? Aranızda en yaşlı benim galiba. Estağfurullah, estağfurullah Ben ya. 30 yaşındayım. 30 mu en yaşlı benim ya? Nasıl? 28 mi? Ulan sakalımı kestim, perma yaptım. Okul videosu çekeceğim diye olabildiğince gençleşmeye çalıştım. Perma güzel oluyor. Aranızdan hangileri Cemkum videosundan geldi? Benim kanım. Cemkum videosundan mı geldiniz yoksa başka yerden mi geldiniz? Hepsinden araştırıyordum da önüme denk çıktı. Denk geldi. Araştırırken çıkıyor bir şekilde. Ayşe Hanım boş zamanlarında kanala abone çekiyor. Evet. Bizden böyle. Çekiyorum. Ben de videoda sizin burada olduğunuzu öğrenince hani bir Türk olunca burada bir en azından yardım burası bir tık daha içime sindi böyle. İçinize sindi. Yalnız hava da güzel ha. Vallahi Merhaba. yazdan kalma bir hava var ya. Üşümezsiniz değil mi? Merhaba. Merhaba. Türk müsün? Türk'üm kardeşim, indir o silahı. Ha, sen de O Türksün. da öğrencimiz. Nasıl? Maşallah her yerden Türk çıkıyor ya. Ne güzel memleket değil mi? Her yerden Türk çıkıyor Evet, arkadaşlar. merhaba. Bir tane. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Maça mı gidelim? Ne yapalım? Bu kadar Türkiye bulunmuş. Evet, bir de herkes erkek, ben kaldım böyle. Okulun önünde toplandık. Ama havada çıktım. Üzerime almadım soğuk ya. Allah içlik de giymedim ben. Vallahi. İşliksiz çok zor. Bize bizim muhabbetler böyle arkadaşlar. Okulla ilgili bir şey yok. İçlik muhabbeti yapacağız bugün. Human Akademi'de uzun süre 6 aydır. 6 ay. Evet. 6 aydır buradayız.
6 ay değil ya 5 ay. 5 ay. Tam 5 ay. 5 ay önce bugün ayak bastık. Merhaba, ben Gürkan Özgören. İzmir'den geldim. YouTube kanalım da var. Merhaba, ben Akın. Ben de İzmir'den geldim. YouTube kanalım yok. Merhaba, ben Emir. Ben de İzmir'den geliyorum. Vallahi benim aile de İzmir'de ha. Anlaşıp geldik. Vallahi. Ben de İzmir'den geldim. Vallahi herkes İzmir'de. İzmir marşı mı söylesek, ne yapsak? Uzun dönem için buradasınız değil mi? Aynen. Ne kadar? Ortalama 1,5 Evet, ortalama sene. İnşallah güzel şeylerin başlangıcını, temelini atmak için geldiler. Karar vermek bir temel atmak oluyor. Karar vermek en zor kısmı. Yurt dışında yaşamak, gelmek, aileden kopmak, ülkeden kopmak. Geldik, bir süredir de buradayız. Bence güzel şeyler başardığımızı ve başaracağımızı düşünüyorum. Adaptasyon için güzel bir süre. Evet. Tam böyle hani adapte oldum olamadım, aşağı yukarı belli kararların verildiği döneme doğru ufak ufak kalır mıyım, kalamaz mıyım, ulan böyle ülke mi olur, sıkıntılar vesaire derken her şeyi böyle kafada oturtmaya Aynen. başladığınız dönem büyük ihtimalle. Bana da verin arkadaşlar. Katılıyorum. Şimdi sizlere sorularım var. Şöyle şeyi, üzerindeki ne güzelmiş ya. Bunu ben geçen bit pazarında gördüm. Ha. Vallahi bit pazarında. Ben almışım değil mi? Sen mi aldın onu? Kusura bakmayın, şimdi nerede benim sorular? 3 yıl sonra. Japonya serüveni nasıl ortaya çıktı? İlk başta yani ülkeden ayrılma, yeni bir hayat kurma planıyla ortaya çıktı. En başta nereye gideceğimden emin değildim. Her Türk gibi ilk önce bir Almanya düşündüm. Sonrasında Almanca'ya çok uzak olduğumu fark edince dedim ben zaten Japonya kültürünü seviyorum. Japoncadan da hoşlanıyorum. Çok absürttür. Ben de böyle rastgele keşfette dolaşırken Ayşe Hanım'ın videolarını, kanalını gördüm. Bakınca dedim böyle bir şey var. Hem de Türkçe. Sorularımı da rahatlıkla sorup karşı yanıt alabiliyorum. Ne kadar kolaylaştırıyor değil mi? Bir anda gerçekten kolaylaşıyor. Başka bir okul arama şeyine girmedim hiç. Dedim tamam bu. Böyle kararımı verdim. Okul, vize süreci vesaire derken kolay mıydı senin için o aşamalar? İzmir'de yaşayan biri olarak vize muhabbeti için İstanbul'a gitmem gerekti. İzmir'de olmaması bence büyük bir problemdi. İşten izin al, İstanbul'a git. O süre çalışıyordum. Sonra geri gel falan derken onlar problem oldu ama onun dışında çok fazla uğraştığım bir süreç olmadı. Belge toplama işlemin zaten çok basitti diye düşünüyorum. Alengirli, lan ben bunu nereden bulacağım, ne yapacağım? Çeviri muhabbetiyle uğraşmamak en büyük zaten artısıydı. Ayşe Hanım yardım ediyor değil Evet, mi? benim arkadaşlarım Almanya'ya gideceği zaman tüm belgelerini yeminli çevirtirip, mürlettirip falan böyle çok fazla uğraş ve zaman kaybı. Masraf da bir de. Masraf, aynen. Para da gidiyor. Yaklaşık 1000 euro falan ödüyorlardı Türkiye'deyken. Yani az bir miktar da değil. Böyle düşününce ulan dedim bu da aradan çıkıyor. Çok da ulan demesek videoda güzel olur. Ne kadar sürede vizeyi aldın eline? İşler çok hızlı ilerledi. Bir ay bile olmadı. Geldiğinde burada banka hesabı açma, belediyeye gitme, kalma olayı biraz onları nasıl hallettin? Buraya ilk geldiğimde ilk gün ben normalde kalacak bir yer ayarlamamıştım. Share house bulmuştum ama geldikten 3 gün sonra yerleşebileceğimi söyledi. Bavullarla birlikte Shinjuku'da rahat bulurum diye kapsül otel aramaya başladım. Hepsi full, kapalı. Saat gecenin 11'i internet kafede kaldık ilk gece. 7/24 açık olan, namı yayılmış olan internet kafede. Giriş hızlı yapmışsın. Bir tane share house'ta Şu kalıyorum. anda Share House'da kalıyorsun. Aynen. Nereden buldun Share House'u? Share Nasıl buldun? house'u Türkiye'de internetteki sitelerden buldum. İngilizce arattın. Tokyo Share House, Bulduğun siteyi söyleyebilirsin. GG House'tan buldum ama tavsiye etmiyorum. Zorluk ne? Sıkıntı ne? Sıkıntı ilgisizler ve temiz değil. Seni alana kadar çok güzel yaklaşıyorlar. Efendim şöyledir, böyledir falan Japon filan. bir şirket mi? Japon şirketi, evet. şirketi. Ama yabancılar hizmet verdikleri için yabancıları pek de umursamıyorlar. Ama başka share house firmaları böyle değil diye duydum. Aynı yerden mi buldunuz? Yok, benimki farklıydı tamamen. Benimki birazcık farklı oldu. Ben şehir havuzda kalmak istemiyordum. Uzaktan çalışıyordum ben. Burada da çalışmaya devam etmeyi düşünüyordum. O yüzden ilk başta ev bulmam gerek diye düşündüm. Ki gelmeden önce de aslında ev buldum. İngilizce aratarak yaptım bunu. Evle anlaştık. Şu gün gelebilirsin, şu gün eve girebilirsin gibi. Burada şöyle de bir süreç var. Türkiye'deki gibi olmuyor eve girmek. Hadi parayı verdim, eve gireyim gibi bir durum yok. Burada bir mülakat oluyor eve girerken. Yani o çok garibime gitmişti benim. Sana bazı sorular soruyorlar. Hatta ailenle konuşmak istiyorlar. Ailenin rızası var mı? Veya sana sponsor olacak kim? Veya bu parayı nasıl karşılayacaksın gibi sorular soruyorlar. Hatta burada bir tane de senden Japon telefon numarası istiyorlar. Yani mesela bunlar ilk başta gerçekten zordu. Ben nasıl hallettim buradan telefon numarasını? Gelmeden bunu halletmek biraz zor. Emlakçı sayesinde birazcık hallettim ben. O birazcık yardımcı oldu bana. Gelmeden önce çok fazla güzel konuşuyorlar. Çok yardımcı oluyorlar. Japon bir firma değil bu arada benimki de.
Benim emlakçım da Japon değildi. Belirli bir süre verildi bana şu gün girebilirsin diye ama geldiğim günde bu sefer de dediler ki senin önce bir adres kaydı yaptırman lazım. Belediyeye gidiyorum, eve girmeden adres kaydı yaptıramazsın diyor. Emlakçıya gidiyorum, adres kaydı yapmadan anahtarı veremem diyor. Böyle bir ufak bir sıkıntı oldu. 5 gün, 6 gün bir kütüphane kafede kaldım. Daha sonra emlakçının evinde kaldım 4 gün. Buraya gelmeden önce mutlaka ev işini halledin. Bunları bulduğun site söyle, insanlar da ona göre hareket İsmi neydi? Hatırlayabilirsin. İsmini hatırlayamadım ama ya ilk çıkan sitelerden biri zaten hani Japonya'da İngilizce arattıklarında Türkiye'deki ev arama sitelerine benziyor. Yani çok bir farkı yoktu. Tavsiyeniz ne olur mesela o konuda? Ben Şehraz öneriyorum. Başlangıç fiyatları evlerin çok fazla. Biraz da bu tür sıkıntılar biraz da şans Tabii. olayı mı açıkçası? Tabii. Şans olayı. Yani şehir havuzlu çünkü şey oluyor. Aynı paraya daha küçük bir evde bulabiliyorsun. Yani benim tavsiyem bence şehir havuzla da başlamamaları. Hani evi halledebiliyorlarsa ilk başta direkt evle. Yani aynı minvalde evler bulabiliyorlar. Ne kadar veriyorsun? Evim 30 metrekare. Kula trenle 8 dakika. 100 bin yen veriyorum ben şu an aylık. Ucuz evler de varmış ama tabii bunu siz yabancı olduğunuz için ilk başta şey yapmıyorlar. Size vermek istemiyorlar. Daha çok Japonlara vermek istiyorlar veya kendi hangi şirketteyseniz ona vermek istiyorlar. Öğrenciler çıkıyor Tam okuldan. okul çıkışı. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Çekim mi sizi de? Merhaba diyeyim ya. Merhaba. Buralarda Türkler çok. Nasılsınız? Nasıl keyifler? İyi gidiyor keyifler yani. Güzel. Okul nasıl? Okul iyi şu aralar. Aynı vakitte geldik. Aynı sınıftayız. Beşimiz hatta aynı vakitte. Aynı sınıftayız. Üçümüz aynı sınıftayız. Nasıl okulla ilgili ne söyleyebilirsiniz? Sınıfımızın en başarılarından. Yok öyle bir şey yok. Hatta 3 ayda Japon oldu kendisi. Yok öyle bir şey yok da. Bununla ilgili ne söyleyebilirim? İyi gidiyor. Daha konuşmalar üzerinden öğreniyoruz. Grameri sohbetler üzerinden öğrenip ondan sonra kanjiye geçerek yani yazım derslerini görüyoruz diyeyim. Günlük konuşma ve yani yazılı bir alışık olduğumuz gramer tarzı bir eğitim sisteminden çok sohbet üzerinden, konuşma üzerinden, daha kullanım üzerinden bir öğrenim görüyoruz. Daha mı diyebilirim. rahat oluyor sizin için? Benim için daha rahat ama bazılarının mesela tercih etmediğini de duydum ben. Eski sistem gramerden yazarak Daha iyi daha iyi öğreneceklerini öğreneceklerini düşünüyorlar. Ama kanji zor. Kanji zor arkadaşlar. Ben 2018'in sonlarında gelmiştim. Şu diğer arkadaki Human Akademi binasındaydım. Ana bina. Ben 3 ay gelmiştim. Kanji'ye geçtik. Benim dökülen saçların bir kısmı hala orada. Altı kaç Ayşe da ara ara gider bakar orada duruyor onlar. Allah'a emanet ben gidiyorum dedim. Kanji'den sonra yokum ben. İşte çalıştım ben. Hatta şu anda çalışıyorum. 3 ayda ki öğrendiğim Japoncayla işe girebildim yani burada. Bu okul bana çok yararlı oldu o yüzden. Ne iş yapıyorsun mesela part time olarak? Part time Çin restoranındayım ben Çin şu an. Ya restoranındasın. full menü kanji. Kanjiyi okuyana kadar zaten hani müşterilerle konuşana kadar artık böyle atamaga itay falan başım ağrıyor yani. Ama bir şekilde öğrendim yani. Okulun bir faydası oluyor ki var. tabii. Sosyal var. hayatta, iş yaşantısında tabii bir şeyler öğrenebiliyorsun, daha hızlı öğrenebiliyorsun ama burada temeli oturtmak adına okul daha ön planda Hiç açıkçası. böyle olacağını bilmiyordum ya. Yani şu anki seviyem iyi yani. Okulu nasıl bulmuştunuz? Okulu yine sizin aracınızla buldum yani. Bizim Sizin bir aracımızla. röportajınız vardı. Oradan dedim bir arayayım, konuşalım falan. Sonra gelişti geldik buraya. Çok kısa bir zamanda da geldik. Kolaylık değil mi? Bir Türkçe bilen birinin yardımcı tabii, olması. nimet yani öyle söyleyeyim. Ya sadece belgeleri yolluyorsun. Gerisini hiç düşünmeden hepsi halloluyor yani. 10.000 kilometre ötede bu şekilde Evet. yapan biri nerede? Yani yok değil mi? Böyle Yok. bir Sadece için. buraya bakmadım hani açıkçası zaten. Birçok yeri araştırdım ama burada Ayşe Hanım'ın olması insan içini biraz rahatlatıyor. Ne kadar İngilizce bilseniz de kendi dilinizden birinin olması bu okulda insan içini rahatlatıyor. Güven veriyor yani hani aslında. Çünkü hani bizim insanımızın biraz da güven problemi var ya. Burada bir tane Türk var. Bize yardımcı olur gibi düşündüğünüzde gerçekten çok kolaylık oluyor yani Ayşe Hanım'ın burada olması. Bizi seçtikleri için tabii ki teşekkür ediyorum. Elimden gelen yardımı yapmaya çalışıyorum başvuran Yardımcı oluyor öğrencilere. Ayşe Hanım. Umarım buradan sonrasında da bütün isteklerinizi gerçekleştirirsiniz Japonya'da. İnşallah. İnşallah her şey istediğiniz gibi olur arkadaşlar. İyi dersler size. Gambatte kudasai diyoruz ya. Oo benim çantayı oradan unuttum. Hemen Yani Allah ama çanta kaybolmadı değil mi? Biri almamıştır çantayı. Japonya güvenli mi dedik bir dönüyor çanta yok arkada. Ha buldu değil mi? Tamam. Emir gel Emir. Senin serüven nasıl oldu? Ben küçüklüğümde çok fazla Doraemon izlerdim. Ki buraya geldiğimde de zaten bütün Japonlar Doraemon hayranı olduğunu görüyorsunuz her tarafta. Doraemon seni ta buralara kadar getirdi ha. Ben bayağıdır istiyordum gelmeyi. Zamanında Japonca dersleri de aldım. Ama unutuyor insan tabii. Böyle pratik olmayınca, buraya gelince. Vize süreci nasıl işledi? Sizin videonuza denk geldim. Hiçbir fikrim yok. Yurt dışında ne yapılır, nasıl okula başvurulur, evrak işleri nasıldır. En azından Ayşe Hanım yardımcı olur dedim. Başvurman, o COE belgeyi alman vesaire ne kadar sürdü sende? Benimki biraz uzun sürdü. Benimkinin uzun sürmesinin sebebi
sebebi ben başvurduğumda daha kayıtlar, benim geleceğim dönemin kayıtları daha yeni açılmıştı. Kapanmasını beklemek, işte belgeleri göndermek, belgelerin büroya gönderilmesi falan derken benden 3 veya 4 ay gibi uzun bir süre aldı ki en zor süreci de beklemek. Bizim döneme gelen 40 kişi var yanlış hatırlamıyorsam. 40 kişinin hepsi kabul aldı. Belgeleri gönderdi. En zorlu şey burada başlıyor zaten. Adımınızı attığınız gibi Japonya size çok güzel bir hoş geldin sürpriziyle karşılıyor size. Nasıl geçti o süreç? Bu arada zaten okul COE belgenizi aldıktan sonra size ev kiralamanız, tutmanız için birkaç link veriyor. Onlardan bir fayda göremedim. Ben biraz kendim araştırdım. Ben de Gigi House'u buldum. Gigi House. Senin Gigi House değil mi? Gigi House yine çıktı. Bayağı popüler o zaman bu Gigi House. Ucuz. Bayağı Ucuz ucuz. olduğu için. Birazcık şans eseri. Çünkü çok fazla evleri var. Kimisi çok eski, kimisi çok yeni. Gigi House serüvenim birazcık benim için şanslı geçti. Çünkü benim evimde bir problem yok. Ama bazı arkadaşlardan da duyduk yani perdesi eksik, yatağının bazası eksik. Evi eski olan var, gıcırdayan var, temizlenmeyeni var. Japonya'ya gelmeden önce Japonca seviyeniz nasıldı? Human Akademi'ye bu okula geldikten sonra ne durumda? Başlayalım Emir. Alfabeyi biliyordum. Kanji hariç. Onun dışında yer yön sormayı biliyordum. Onun dışında hiçbir şey bilmiyordum. Şu an iş yerinde bayağı saatlerce konuşabilirim. İnsanlarla çok muhabbet, çok derinlemesine muhabbet olmasa da en azından muhabbet edilebilecek seviyede. Günlük hayatınızı idame ettirebilecek şekilde öğreniyorsunuz. En zor kısmı okulda öğrendiğinizle sokakta konuşulan çok farklı. O birazcık sıkıntı yaşatıyor. Zaten günlük hayatınızda insanlar çok yardımcı oluyor sağ olsunlar. Var mı bir Sakura var mı bir Sakura? Hayırlısıyla olacak inşallah. Sakura. Sana bir tane Sakura yazdık o zaman. Sizde peki durum nasıl oldu? Ben de hiç Japonca bilmiyordum. Siz sıfır geldiniz buraya. Sıfır. Hiç Japonca bilmeden geldim. Bu yüzden burada Japonca öğrenmeye başladım. Hiragana, katakana derken başlangıçta derste hiçbir şey anlamıyordum. Okuyamıyordum. Diyordum bu ne? En zorlu olan senin durumun. Evet. Ama böyle bir durumda da gayet rahat bir şekilde öğrenebiliyorsunuz. Şu an hiragana ve katakana'yı biliyorum. Günlük hayatı devam ettirebilecek şekilde de Japoncam var. Bir yandan çalışıyorum, bir yandan kız arkadaşım da var. Kız arkadaşımdan olsun, iş yerimdeki insanlar olsun. Diğer share house'ta mesela kaldığım için arkadaşlarım var Japon yine. Onlara da sorabiliyorum. İlerisi için hedef ne peki? İlerisi için olabildiğimiz en iyi seviyeye gelmek. Güzel, teşekkürler. Ben buraya gelmeden önce daha önce hiç Japonca çalışmamıştım ama sadece anime izlediğim için uzun yıllardır animelerden bazı kelime bilgilerim vardı ama kesinlikle animede duyduğunuzla buradaki Burada konuşulan fark ediyor mu? Japonca Konuştun aynı mu değil. hiç? Yaptın mı? Yapmadım, biliyordum çünkü. Ayşe Hanım da bazı videolarında zaten bahsediyordu bundan. Kelime bilgim olduğu için kulak aşinalığım vardı. Şu andaki seviyem de yine günlük hayatta günlük konuşmaları yapabilecek seviyedeyim diye düşünüyorum ben de. 5-6 ayda o düzeye geldiniz o zaman hepiniz. Ki okuldan sonra da ekstra zaten okulda her gün ödev veriliyor. Yani her gün veriliyor, her gün ama her gün. Ve sadece ödev verilip geçilmiyor. Ertesi günde zaten neler yaptığınızı hani kontrol ediyorlar. Ayrılmış bir zaman var konuşmak için okulda zaten. Okulun olumlu tarafı ne oldu size peki? Bu Human Akademi'nin. Hani şunlar bu okulda güzel bayağı işimize yarıyor dediğiniz ne var mesela? Ayşe Hanım, İlhan Bey. Bence hani evet, onların dışında okulun en önemli faktörü öğretmenler. Ben hayatımda bu kadar öğretmeye istekli, hevesli öğretmenler daha önce hiç görmedim. Sınıf öğretmenimiz gerçekten çok gayretli. Hiç Şurada bir duralım ya. Gelin. Böyle güzel görüntü var. çok iyi değil mi? Şurada bir duralım. Okul nereye kadar arkadaş? Benim kanal böyle spontane. Bir yandan konuyu Icardi'den açabilirim. Hazırlıklı olun. Fujita Sensei. Fujita mı? Fujita Sensei güzeldir ya. Şimdi buraya gelmeyi düşünenler için hali hazırda burada olanların tabii tecrübeleri çok önemli. Sizler bakıyorsunuz, fikir alıyorsunuz, o güvenle, o özgüvenle gelebiliyorsunuz. Biraz ilk başlar için çok önemli olabilir. Arkadaşlara böyle teker teker sorayım. Buraya geleceklere ne tavsiye edersiniz? Okul için bir tane Japonya için söyleyeyim ben. Okul için mutlaka bence en azından hiragana öğrenip gelmeniz hani çok faydalı olacaktır. Gelmeden önce mutlaka kalacak bir yer ayarlayın. Japon kültürünü, yemeklerini, genel olarak Japonya'yı sevmiyorsanız gelmeyin diyorum. Çünkü çok iyi karar vermeniz lazım. Buraya gelip de böyle yok ben bunu yemem, yok ben şunu içmem derseniz hayatı tam olarak deneyimleyemiyorsunuz ne yazık ki. Benim böyle arkadaşlarım var, diyorum neden geldin o zaman? Farklı sebepler söylüyorlar ama bunlara bence çok iyi karar vermeniz lazım. Buradaki duruma, işleyişe işte adapte olmamız Aynen lazım öyle. ya.
Ama hani yeme içmeden konu açılmışken söyleyeyim. Herkese hitap edecek şeyler var. Japonya hayatına adapte olamazsan o sistem seni biraz zorluyor. Japonya o bakımdan dünyadaki en zorlu, stresli ülkelerden diyebiliriz. Sağdan soldan ve diye sesler duyabilirsiniz. Belediyede, bankada, orada burada günlük yaşamda hep böyle Türklüğü kullanmamak lazım Evet, çoğu gerçekten yerde. de öyle. Abi şunu hallet ya filan olmaz. Arkadaşlara belge imzalattırdılar okuldan ya. Rızalarını aldılar. Yani Japonya bürokrasisi, don mu lan bu? Japonya'ya geldin şu zamana kadar burada seni şaşırtan en çok ne oldu? İnsanları. Çok garip insanlar var. Yani nasıl yani nasıl Ben anladım anlatacağımı Emir'i. da bilemiyorum. Çünkü Emir'i anladım. o kelimelerle anlatılabilecek bir şey değil. Emir'i anladım. Emir az çok benim kafada, tamam. Emir şöyle diyeceğim. Japonların %70 aşağı neredesiniz? %70'i 80'i psikolojik sorunları var. Normal ciddi sorunları insan var. gibi davranmıyorlar. Emir de zaten kısa bir sürede hemen bunu anlamış. Böyle garip hareketler yapıyorlar değil mi? Çok. Şöyle davransan arkadaş diyebileceğin türde ama diyemiyorsun. Herkes işinde gücünde ama çok garip davranıyorlar. Özellikle kızlar. Bilerek mi yapıyorlar bilmiyorum ama seslerini gerçekten normal konuşurken de aşırı incelterek konuşmaya çalışıyorlar. Olur olmadık yerlerde durduk yere garip tepkiler veriyorlar. Ki tepkileri de çok garip. Bir de değiştiremiyorsunuz ya bunları. Yani mesela biraz zorluyor. şöyle anlatayım. Benim çalıştığım iş yerinde benim çok fazla Hokkaido'lu var. Hokkaido. Evet. Aha, bak Hokkaido'yu bulduk ya Emir. Ben abi Bak şöyle Hokkaido'lara laf ettirmem şimdi. Hokkaido'luları ben de çok seviyorum. Ama- Çok tatlı insanlar. Yani en normal Japonlar diyebilirim bence. Bak yani ben boşuna demiyorum arkadaşlar. Orada çiftlik açacağım, yerleştireceğim. Günün birinde Emir bak 5 sene sonra gelir orada bir çiftlikte süt sağarsan beni görürsün Ben o köşede. Zaten hani İzmirliyim ama Gürkan'ın tam aksine ben Hokkaido'da yaşamak istiyorum. Bir şey daha eklemek istiyorum. Ekle sen Hokkaido'da sen sabaha kadar kamerayı vereyim sen konuş kafana göre. Gelmeden önce kesinlikle hastaneye gidip çok iyi bir baştan aşağı check-up yaptırmanız. Çünkü burada gerçekten pahalı. Peki sizin sigorta olmuyor mu öğrenci? Oluyor, ona rağmen çok pahalı. Ben tip 1 diyabet hastasıyım. Gelmeden önce ben check-up'larımı yaptırdım. Aşılarım var, iğnelerim var. Benim her gün 4 kere iğne vurulmam lazım. Buraya geldim. Doktora derdimi anlatıyorum. Doktor bana diyor. Daha öncesinin kayıtlarını göremediğimiz için seni diyor hastaneye yatırıp üzerinde işte test yapacağız. Hangi iğneler senin üzerinde etkili, hangileri etkili değil. 10 gün hastanede yatırmak istiyorum dedi. Anladım. Ki Japonya'da bir hastanede yatmak da bayağı pahalıdır arkadaşlar. Çok pahalı. Yani Amerika standartlarında diyebilirim. Bak benim eşim hemşire bana şunu diyor. Bak hasta ol ama hiçbir şekilde üniversite hastanesine düşme diyor yani. Zorla yatırmaya çalışıyorlar gibi hissediyorum. Çünkü her seferinde başıma 7 tane doktor toplanıp sanki ters kelepçe vurup da yatıracaklar gibi bir gerilim altına giriyorum. Benim dedim okulum var, devamsızlığım var. Eğer ben burada 10 gün yatarsam benim dedim vizem tehlikeye girer deyip öyle kurtuldum ben bu işten. Kendi ilaçlarım çok pahalı. Tabii senin biraz daha özel bir farklı bir durumun olduğu için Ekstra bir zorluk katıyor bu ekstra benim bir için. zorluk var. Geleceklere de bu konuda not Yani düşmüş olduk. Kronik hastalığı olanların burada ekstra bir zorluğu var. Çünkü Türkiye'de devletin sizin için karşıladığı, para vermediğiniz bazı şeyler burada hepsi paralı. Bunların hepsine hastane masrafları, muayene masrafları, ilaç masrafları derken devlet %60'ını %70'ini karşılasa bile size çok büyük meblağlarda çıkabiliyor. Teşekkür ediyorum Emre seninle. Hokkaido'da görüşeceğiz. Umarım. Yengeç yiyeceğiz seninle. Ben tutacağım yengeçi. Sende ne oldu peki? Japonya'ya geldiğinde şaşırdığın ne oldu? Evlerin boyutları diyebilirim ya. Bu kadar mı kadar diyordun? da olmaz diyordum yani. Hani illaki vardır, büyüktür, biraz daha hani geniştir diyordum. Biraz alışılması gereken bir durum ama bilmiyorum. Türkiye'de böyle o 100 metrekare evlerden çıkıp da burada 20 metre, 30 metrekareler görünce bu fiyatlara diyorsun. Şaşırıyorsunuz. Evet. Alan kıymetli burada. Evet. Özellikle Tokyo gibi bir yerde. Bir de tren istasyonuna yakınlık, uzaklıkla Evet, burada gerçekten. kiralarda ölçüldüğü için. Buranın standartları 20-30 metrekare arkadaşlar. Tokyo'nun standartı 20-30 metrekare diyebilirim. En çok şaşırdığın şey ne oldu? Ben insanlar dışında söyleyebilirim. Buradaki kağıt işleri beni çok şaşırttı. Yani her şey teknolojiyle hemen hallolacak diye düşünüyordum. Ama çok fazla kağıt işi var. Çok fazla postayla uğraşıyoruz. Evime belediyeden kuşla mektup gelse şaşırmam. O kadar fazla kağıt var ki sürekli kontrol etmeniz gerekiyor. Geri göndermeniz gereken bazı kağıtlar oluyor. Japonya'da muhtemelen çok şaşırdığım insanlardan sonra ikinci şey de kağıt. Ayşe Hanım, evet Japon bürokrasinin kağıtların içerisinde neredeyse her gün boğuştuğu için bize hak verir diye umuyorum. Evet. Bir 50 sene önce falan büyük ihtimalle bir sistem oturtmuşlar ve o sistemi değiştirmek istemiyorlar hiçbir şekilde. Japon mantalitesi bir şey yürüyorsa onu değiştirmeye gerek yok diye düşündükleri için kağıtta kalmışlar. O yüzden her şeyi kağıtla hallediyoruz. En ufak bir şey böyle PDF'e sanala döndüğü zaman
bildiğiniz çığlıklar oluyor böyle ofiste. Oley falan diye. En son işte biz eskiden mesela yaklaşık 2 sene önce falan arkadaşların COE belgelerini ben e-mailden gönderdim. Normalde onları postalamamız gerekiyordu ülkelere ki öğrenciler onu alıp gitsinler diye. O bile daha yeni PDF'e döndü yani öyle söyleyeyim. Japonya böyle bürokrasi ülkesi. Ben de bir örnek vereyim. Vergi olayı için bir abimizin yanına gittik. Konuştuk. En son Ayşe Hanım en son ne dedi biliyor musunuz? Bana dedi faksını ver dedi. Faksını ver dedi bak. Kağıdı çıkardık. Faksı yazıyordu. Ben dedim benim faksım yok. Böyle önce bir baktı. Hani niye faksın olmaz diye bir baktı. Ben de ona baktım niye faksım olsun diye. Son derece güzel bir İngilizce konuşuyordu. Hani ona şaşırması sadece Japonya'da yaşadığı için. Amerika'da olsa şaşırmaz büyük ihtimal ama öyle bir anımdı. Biz bayağı Takadona Baba'da güzel bir tur yaptık ya arkadaşlar. Göçmenlik bürosuyla da faks yoluyla iletişim kurabiliyoruz. Telefonu açmıyorlar. Allah Çok Allah. meşgul oldukları için. Hani mail gönderim falan yok değil mi? Yok. Göçmenlik ofisine? Yani onlar mail gönderiyor ama biz faksla iletişim kuruyoruz ya da telefon etmeniz lazım ama hani 20 kere falan aramanız lazım ki telefonu açsınlar. Çünkü Tokyo bayağı yoğun. Bir şey olduğu zaman faks gönderiyoruz. İlk faks makinesiyle buluşmam biraz acılı oldu gerçekten. Nereye basıyorum, ne yapıyorum falan diye bildiğiniz bir anaokul çocuğunu anlatır gibi anlattı Japonlar bana. Kafamızdaki Japonya imajı ufak ufak bilmeyenler için böyle Evet. vay arkadaş yani bu gerçekten böyle mi diye değişebilir. Ana binamızın önüne geldik. Evet. Arkadaşlara da teşekkür edeyim, derse göndereceğim. Teşekkür ediyorum. Human Akademi'de birkaç tane daha video çekeceğim. Katılmak isterseniz sonraki videolarda. Bak bir sonraki videoda çok güzel bir içerik var. Spoiler'ı ufaktan vereyim şimdiden. Bayağı böyle 20-30 Türk bir odada toplanıp Japonca dersi yapacağız beraber. Normal ders gibi olacak fakat böyle kendi aramızda 20-30 Türk gır şamata Japonca hocamızla hemen sen zaten Hokkaido'dasın seni en tepeye koydum. Arkadaşlara teşekkür ediyorum. Tekrardan sizlere iyi dersler. Ne oldu abi? Yolu kapatmayın diyor. 3 kişiyiz abi ne olacak ya? Arkadaşlar iyi dersler sizlere. Teşekkür ederim zaman ayırdınız geldiğiniz için. İsterseniz bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler. Diğer sorum sizlerden gelen sorulardan arkadaşlar. Bunları toparlamıştım. Öğrenci vizesi ile en fazla kaç yıl uzatılarak burada kalınabilir? En fazla 2 yıla kadar Japonca Dil Okulu'yla öğrenci vizesi alabiliyorsunuz. Sonrasında eğer bir üniversiteye veya meslek yüksekokuluna giderseniz öğrenci vizesi almaya devam edebilirsiniz. Üniversiteler için herhangi bir sınır yok. Yani bir 4 sene okursunuz, bir 4 sene daha okursunuz isterseniz. O şekilde bir sınır yok ama sadece Japonca öğrenmek için aldığınız Japonca Dil Okulu'ndan vize en fazla 2 yıla kadar veriliyor. Peki bu üniversite olayları nasıl oluyor? Burada bir sene okula gittin diyelim. Uzun dönem Human Akademi'de okula gittin. Üniversite Senmongaku mu diyorlar? Senmongaku, Ona meslek yüksekokulu. geçiş oluyor mu oralara? Oluyor. Yapan öğrencilerimiz var. Sadece burada üniversiteler ve meslek yüksekokulları genelde Nisan ayında başlıyor. Ben bir sene bir eğitim görmek istiyorum. Sonrasında başka eğitim görmek istemiyorum diyorsanız geliş döneminizi ona göre ayarlamanızı tavsiye ederim. Sıfırdan gelecekseniz bir sene çok yeterli bir süre değil meslek yüksekokulu veya üniversiteye gitmek için. En az 1 yıl 6 ay gibi hedeflerseniz daha iyi olur. Ama tabii ki ben Türkiye'de hani en 3'e kadar dersimi çalışır öyle gelirim derseniz bir sene de yeterli. Bizim anlaşmalı olduğumuz okullar da var. Eğer öyle bir okula gitmek isterseniz tavsiye mektubu da veriyoruz. Tavsiye mektubu almak için tabii ki hem devamsızlığınızın çok az olması lazım hem ders notlarınızın çok iyi olması lazım. Öyle durumlarda tavsiye mektubu alırsanız şartlarda kolaylığa gidiyorlar. Yani mesela o üniversiteye gitmek için normalde hem mülakata hem sınava hem belge teslimine gitmeniz lazımken sadece mülakatla alabiliyorlar veya sadece belge teslimiyle alabiliyorlar gibi kolaylıklar sağlıyorlar. Öğrenci vizesiyle halihazırda burada olanlar çalışma vizesine geçme durumu nasıl oluyor? Ülkeden Şöyle. çıkış mı yapmaları lazım? O süreç nasıl işliyor? Yok hayır. Eğer burada bir vizeniz varsa öğrenci vizesi alıyorsunuz zaten dil okuluna gelirken. Başka bir vizeye çevirirken Türkiye'ye geri dönmenize gerek yok. Sadece vize değiştirme işlemine başvuruyorsunuz. Bunu yapabilmeniz için de tabii ki önce iş bulmanız lazım. İşi bulduğunuz firmayla beraber çalışma vizesi için belgeleri hazırlayıp halihazırda Japonya'dayken çalışma vizesine başvuruyorsunuz. Onun da sonuçlanması firmadan firmaya göre değişiyor. Yani bazen 2 haftada sonuçlanırken bazen 6 ay kadar sürebiliyor. Ona göre vizeniz çıktığı zaman öğrenci vizesinden çalışma vizesine çeviriyorsunuz. Güzel. Gelen sorulardan bir tanesi şöyle. Öğrenci vizesini yatırımcı vizesine çevirmek mümkün mü?
Mümkün, yine yatırımcı vizesine de burada başvurabiliyorsunuz. Vize çevriliyor. Ama yatırımcı vizesi bir tık meşakkatli bir vize olduğu için direkt kendiniz başvurmaktansa bir avukat aracılığıyla başvurmanızı ben tavsiye ederim. O avukatlara ne diyorlardı Japonya'da? Bengoshi diyorlar, Gyosei diyorlar. Çünkü çok fazla Evet. kağıt, evrak işleri olduğu için Evet. hem evlilikte hem işte vesaire tutarlarsa belli miktar para istiyorlar ama gerçekten zorlayıcı Evet. aşamalardır. Onu da tavsiye ederim. Bir daha söyler misiniz onu? Gyosei olarak aratabilirsiniz. Direkt avukat olarak bakarsanız Bengoshi de diyorlar ama bu tarz vize işlemlerine genelde Gyosei bakıyor. Human Academy'nin web sitesindeki kurslarla ilgili soracağım. Bu ücret kısmına girdiğimizde Ayşem Evet. burada online school diye sizle böyle baştan aşağı seri bunları bir açıklayalım. Online school diye bir şey var böyle ücret kısmında 38.500 diyor. 10 Evet. tane ders alınabiliyor. Online olarak eğer eğitim almak isterlerse grup dersleri şeklinde oluyor bu. Eğer online eğitim almak isterseniz bana direkt yazabilirsiniz. Ben yardımcı oluyorum. Offline class diyor. Offline class tam ne Buraya oluyor? turist vizesiyle geldiğiniz zaman alabileceğiniz kurslar. Zaten Türkiye pasaportuyla geldiğiniz zaman 90 güne kadar turist vizesini kapıda alabiliyorsunuz. O vize süresi içerisinde eğer ben bir de Japonca öğreneyim derseniz o şekilde gelip 3 aya kadar ders alabilirsiniz. Güzel. 2 Şöyle, hafta 26.400 yani diyor. Haftada kaç gün ders aldığınıza göre belirleniyor. Eğer haftada 2 gün ders alıyorsanız o en üstteki rakam. Eğer haftada 5 gün ders almak istiyorum derseniz 66.000 yen oluyor aylık ücreti. anladım. Seçebiliyorsunuz çünkü kaç gün ders alacağınızı. Bunun bir de özel olanı var. Offline Evet. private lesson diye Evet. var. 90 dakika bir ders 11.550. Evet, özel dersler bir tık daha pahalı. Bir tık daha pahalı ama adı üstünde özel oluyor. 2 saat 15.400 100 dolara geliyor. 2 saat yani fena değil aslında. Business Japanese Offline diyor. Bu daha çok işle alakalı değil mi burası? Yani burada mesela çalışma vizesiyle gelip işini İngilizce yapıyor ama işte Japonca da bir şekilde firmalara açılmak istiyorsa öğrenciler o şekilde gelip business Japoncası da öğrenebiliyorlar. Öğrenebiliyorlar. Bunun tabii dersten derse fiyatları da değişiyor Evet. ders sayısına göre. JLPT hazırlığı diye bir şey var offline. Bu da sınava hazırlık. Az önce bahsettiğim M5 belgesi alabilirsiniz demiştim. Türkiye'de de yapılıyor bu sınav, burada da yapılıyor. Senede 2 kere yapılacak olan sınava direkt hazırlanabiliyorsunuz. Burada aile vizesiyle gelen öğrenciler oluyor. Üniversiteye hazırlanıyorlar ama üniversiteye girmek için CLPT belgesi göstermeniz gerekiyor. Haliyle önce belgeyi alıyorlar, sonra üniversitelere başvuruyorlar. Incentive kurs ne denir? Incentive. Yoğunlaştırılmış kurs. Haftada 5 gün alıyorsunuz. Haftada 5 gün 16.500 yani. Evet. Ne kadar sürüyor bunun saati peki günlük? Günde Biliyor musun? 3 saat ders alıyorsunuz. Günde 3 saat 5 gün 16.500 ya bence güzel rakam. Juku dediği bir şey var offline. Bu nedir? Çince veriliyor sadece daha fazla Çin'den öğrenciler istediği için. Burada üniversiteye hazırlık için EJU diye bir sınava girmeniz gerekiyor. O sınava hazırlıyorlar ama sadece Çince dediğim Çince gibi. ama bizde pek bir alakası Evet, talep yok. Gelelim asıl önemli olan bölüme. Uzun dönem için long term study diyor. Üniversite hazırlık kurslarına bir sene 3 aydan başlıyor değil mi? Evet, bir sene 3 aydan 2 yıla kadar geldiğiniz döneme göre değişiyor kursun uzunluğu üniversite hazırlığı için. Onun da sebebi üniversitelerin burada Nisan ayında başlıyor olması. İş bulma kursu gibi bir şey var. Long Term Study Job Finding kurs diye. O da 896.000 yen vergisiyle beraber bir senelik kursmuş. Evet. Bu kurs için de şöyle, SSW diye bir vize var. Üniversite diploması sormayan bir vize bu, çalışma vizesi alabiliyorsunuz. O çalışma vizesi kapsamında restoran ve otellerde çalışmak isteyen öğrencilere özel olarak açılmış bir kurs. Ama bu kursta bir senelik bir kurs olduğu için başlangıç seviyesi sınıfı yok. Haliyle gelmeden önce en az N4 belgesi aldıktan sonra başvurabiliyorsunuz. Bunlar arasında en çok neye ilgi oluyor Türklerde? Bir üniversiteye hazırlık kursları, 2 genel kursumuz var 2 yıllık olan. En fazla onlara rağbet oluyor. Detaylı bir şekilde her şey yazıyor orada. Sitede bayağı güzel açıklayıcı şeyler var. Sormak istedikleri şeyler olursa yorumlara bırakabilirler. Ben mümkün olduğunca cevaplamaya çalışıyorum. Okula devam zorunluluğu var mı? Evet, var. Özellikle öğrenci vizesiyle geliyorsanız vizeniz direkt okula gelip gelmediğinize bağlı. Yasal sınır %80. %80'in üstünde bir devamlılık göstermeniz gerekiyor. %80 sınırda tutarsanız altına düştüğü zaman vizeniz riske girer. Benim tavsiyem öğrencilere her zaman %90'ın üzerini hedeflemeleri. Çünkü olur da mesela hasta olursanız, kolunuz bacağınız kırılırsa, bir şey olursa ve okula gelemezseniz yine de yok yazılıyorsunuz. Devamsızlık hakkı diye bir şey yok dil okulu olduğu için. Devamsızlığınızın fazla olması ileride bir üniversiteye başvuracağınız zaman da size etkiler. Vizenizi uzatacağınız zaman da size etkiler. O yüzden mutlaka dikkat etsinler.
Sizin gözünüzden Türk öğrencilerin en çok karşılaştığı zorluklar neler? Kültüre uyum sağlamak olabilir en fazla karşılaştığımız zorluklar. Çünkü çok başka bir kültür, çok başka bir ülke. Kendiniz deneyimlemedikçe o kültüre uyum sağlayıp sağlayamayacağınızı bilmeniz biraz zor. Uzun dönem gelmeyi düşünüyorsanız ve maddi olarak imkanınız varsa öncesinde mutlaka kısa dönem bir gelin. Hem Japonca öğrenmiş olursunuz biraz, hem turist vizesiyle geldiğiniz zaman herhangi bir şeyiniz yok yani. İlla ki uzun dönem kalmak zorunda değilsiniz. Beğenmezseniz 2 hafta sonra da dönersiniz. Tabii ki uçak biletleri çok pahalı. O yüzden maddi olarak imkanı olan arkadaşlara önerebiliyorum sadece. Ama bir kendinizi denemek önemli. Uzun dönem bir bağlılık yapmadan önce. Evet. Türkiye'den gelen öğrenciler için Japonya'daki göçmenlik kurallarında son dönemde herhangi bir değişiklik oldu mu? Bu konu hakkında ben de çok fazla soru alıyorum. Öğrenciler son çıkan haberlerden sonra biraz tereddüt etmeye başladılar. Şu an için herhangi bir değişim yok. Aynı şekilde vizelerimizin çıkma oranları yüksek hala Türkiye'den başvuran öğrenciler için. O yüzden herhangi bir çekince yaşamalarına gerek yok. Bu başvuru dönemleri hangi tarihler arasında oluyor peki? Biz yılda 4 dönem öğrenci alıyoruz. Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında okula başlayabiliyorlar. Hangi dönemde okula başlamak istiyorlarsa o aydan en az bir 7 ay kadar önce bana yazarlarsa sizin linkiniz üzerinden yardımcı olurum. Eğer daha geç yazarlarsa istedikleri dönemin kayıtları dolmuş olabilir veya belgeleri yetiştiremeyebiliriz. O yüzden çok fazla geçe bırakmadan biraz önden hazırlık yapmalarını tavsiye ederim. Benim bir diğer de söylemek istediğim Azerbaycanlı Türkmen arkadaşlar, o bölgelerde yaşayan arkadaşlar da benim bayağı takipçim. Takip ediyorlar. Okullara gelen de oluyor. Ayşe Hanım, onunla ilgili bir soru sorayım. Mesela evraklarda değişiklik oluyor mu? Hazırladığımız belgeler bir tık değişiyor. Çünkü Türkiye'de E-Devlet olduğu için nüfus kayıt örneğini, SGK dökümünü E-Devlet'ten hemen çıktı olarak alabiliyorsunuz. Ama Azerbaycan veya Türkmenistan gibi ülkelerden başvurduklarında E-Devlet sistemi olmayabileceği için genelde belediyeye gidip oradan belge çıkarttırabiliyorlar. Ya da direkt işte doğum belgesini göstererek anne baba akrabalıklarını kanıtlayabiliyorlar. Bir de banka belgelerinde bir tık sorun yaşayabiliyoruz Azerbaycan'dan başvuran öğrenciler için. Ne oluyor mesela? Yıllık döküm alamayabiliyorlar. Yani bir yıl alamayabiliyorlar. Bazen 6 ay çıkıyor sadece falan. Ona göre siz eğer bir sorununuz varsa bana danışın, ben yardımcı oluyorum. Hallediyor Ayşe Hanım. Daha Azerbaycan'a kadar eli ayağı uzanıyor. Evet. Var değil mi? Okulda vardı, gördük. Var. Azeri öğrencimiz de var. Azerbaycan'a daha gelmişler. önce gittim de iş için. Yolda da beni valla sağda solda her yerde görüyorlar ya. Geldik en önemli kısma. Videoyu buraya kadar izleyenlerin merakla beklediği ana geldik valla. Ben tamamıyla içimden gelerek bir şey yapıyorum arkadaşlar. Hem dedim ya videonun başta maddi, manevi olarak destekte bulunmak istiyorum. Videonun altına bırakacağım linke tıklıyorsunuz. Başvuruyu yapıyorsunuz. İşte başvurunuz kabul ediliyor. Buraya geliyorsunuz. Derse giriyorsunuz. Oraya kadar bir sorun yok. Benim linkin üzerinden gelmiş oluyorsunuz. Fakat şöyle bir destekte bulunacağım. Heyecanlandım ya. Videonun altındaki linke tıklayıp geldiğinizde, okula başladığınızda bana bir haber ediyorsunuz, bir alo diyorsunuz. Her gelen öğrenciye ben 20.000 yen para vereceğim. Maddi olarak bu tamamıyla benim içimden gelen bir şey. Öğrenci kardeşlerimize işte nereden geliyorsa, bak bu Türk olur, Azeri olur, nereden olursa olsun tamamıyla içimden gelerek verdiğim bir karardır. Zaten az çok bir 10 videomu izleyin, nasıl biri olduğumu anlarsınız. Hiçbir zaman parayı hayatımda böyle birinci şeye koymadım. Bunu ilk Ayşe Hanım'a söylediğimde Ayşe Hanım şaşırdı. Evet. Şimdi böyle yapan biri yok. Bakıldığında sadece bir para değil mi? Para vermiş gibi oluyorsunuz. Ama benim için öyle değil. Zamanında bu tür sıkıntılı aşamalardan geçen biri olarak benim sadece böyle bir tuz gibi düşünün. Çorbada tuz misali. Beni öyle düşünün. Sağ olsun Ayşe Hanım da bu süre zarfında yardımcı oldu. Bu anlaşmada bayağı yardımcı oldu. Ona da tekrardan teşekkür ediyorum. Bu okulla anlaşması olan benim gibi mesela böyle biri yapan var mı? Yok, hayır, başka internet fenomenleriyle de anlaşmalarımız oluyor. Türkiye'den siz varsınız şu an. Diğer insanlar genelde sadece kendi aldıkları paraya bakıyorlar. O yüzden Parayı alıyor, indiriyor. ben de çok şaşırdım ilk söylediğiniz zaman, hani emin misiniz, vermek istiyor musunuz diye. Abi kemiksiz al paranı filan. Ya benim tamamıyla içimden gelen bir şey. Zaten burada Hümür Akademi'de ilk yaptığımız o video mesela, o da tamamıyla içimden gelen bir şekilde yaptım. Çünkü o kadar soru geliyor. Yol bilmeyen, Japonya hevesi olan ama halihazırda böyle çekinen birçok insan vardı. Ne kadar yardımcı olduysam o kadar benim için iyi. Tekrarlayayım, burası önemli. Bu video yayınlandıktan sonra diyelim. Bu video yayınlandıktan sonra bir sene içerisinde mi diyelim? Bir sene içerisinde değil mi? 2025 senesi içerisinde bu videodaki linke tıklıyorsunuz. Japonya'daki Hümür Akademi okuluna geliyorsunuz. Tokyo ya da Osaka.
kampüslerinden birine. Uzun dönem için. Burası da önemli. Sadece uzun dönem gelecek arkadaşlara böyle bir gönlümden 20.000 yen koptu onlara vereceğim. Kimisinin vallahi 2 hafta 3 haftalık market masrafı bile olabilir. Evet. Aylık kirası bile olabilir Evet. yer yer. Uzun dönem için burada kritik olan şey uzun dönem için. Başvuruyorsunuz, linke tıklıyorsunuz, okula başlıyorsunuz. Okula başladıktan sonra benimle iletişime geçin. Biz Ayşe Hanım'la onu tasdikleyeceğiz, onaylayacağız. Ondan sonra Tokyo'da Osaka kampüste neredeyseniz videoyu da bu şekilde ufak ufak kapatalım. Ayşe Hanım'a da teşekkür ediyorum. Gerçekten Human Academy ile olan serüvenimizde bize bayağı yardımcı oldu. Bundan sonra da yardımcı olacak. Bir sonraki videoda Ayşe Hanım'la görüşeceğiz. Güzel seriler yapacağız. Kendinize iyi bakın diyoruz. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi Görüşmek bakın. üzere. Human Academy ile. Himan'ın önünde durdum tam. Bay bay.